Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Mehmet Şimşek'in Türkiye Bankalar Birliği'nde yapmış olduğu görüşmeden ayrıntıları sunacağız. Dolar Türk lirasını değerlendireceğiz, altını değerlendireceğiz, gümüşü değerlendireceğiz. Bitcoin değerlendirmemiz var, Euro Türk lirası, sterlin değerlendirmemiz ve programımızın sonunda da gene borsadaki ucuz hisseleri hep birlikte sizlerle burada değerlendirmeye çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, kanalımıza bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız bu arada çok sevinirim. Hemen Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu Türkiye Bankalar Birliği'ndeki konuyu biraz özetlemeye çalışalım. Sayın Mehmet Şimşek yaptığı açıklamalarda arkadaşlar 5 yıl içinde küresel büyümenin %3 oranında azalmasını bekliyor. Yani 5 yıl içerisinde dünya ekonomisinin %3 oranında bir büyüme gerçekleştirmesini, bu da oldukça dünya ekonomisi için olumsuz bir sürecin hala da devam ettiğini belirtmiş durumda. Enflasyonla mücadele için, burası çok önemliydi. Enflasyonla mücadele için dünya ekonomisi üzerinde artık parasal sıkılaştırmanın 2024 yılı ikinci çeyreğinde biteceğine yönük öngörüleri var Sayın Mehmet Şimşek'in. Bu da altın yatırımcısı için önemli bir açıklama. Bunu Hazine ve Maliye Bakanı'nın ağzından duymak gene ABD'deki özellikle sıkı para politikasının artık bundan sonra yavaş yavaş gevşeyeceği yönündeki politikaları burada bizlere anlatmış oluyor sevgili dostlarım. Daha sonra bankaların enflasyonla mücadelesinde bakın arkadaşlar, burası da çok önemli. Enflasyonla mücadelede mutlaka ekonomik programla birlikte uyum içerisinde çalışması gerektiğini söyledi. Ve bunun ardından da vatandaşlara dağıtılan tüketici kredilerine giriş yaptı sevgili dostlarım. Yani artık eskisi kadar cömert olmayın demek istedi, bankalara öyle bol bol tüketici kredisi dağıtmayın. Çünkü bu dağıttığınız tüketici kredileriyle birlikte bizim enflasyonla ve bu dezenflasyonist süreç içerisinde mücadelemiz zorlaşıyor. O yüzden bizler artık bu tür ve sizler de artık bu tür politikalardan vazgeçmelisiniz ve tüketici kredilerinde bu kadar bonkör olmamalısınız dedi arkadaşlar. Artık yani para sıkılaştırmasının devam edeceği, tüketicilere kredinin hala daha kesilmeye devam edileceği bir süreç içerisindeyiz. Fakat Mehmet Şimşek'in burada anlamadığı bir konu var herhalde. Ülkemizin çoğunun 7.500 lira ve 11.400 Türk lirası askeri ücretle, emeklinin de 7.500 TL gibi bir ücretle çalıştığı. Aslına bakarsanız buradaki enflasyonist sürecin vatandaşların talebinin çok fazla olmasından, arz ve talebin çok fazla olmasından kaynaklandığını Sayın Bakan Mehmet Şimşek bildirmek istiyor. Fakat şimdi vatandaşlar tarafından bu konuya bakacak olursak sevgili dostlarım, talebin fazla olması önümüzdeki fiyatlardaki bir öngörülülüğün olmasından kaynaklı olarak. Çünkü vatandaş markete gittiği zaman 1 kilo pirinç alacağına, ya bu pirinç nasıl olsa pahalanacak, önümüzdeki ay daha pahalı olacak deyip evine 5 torba 10 torba stok yapmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu hepiniz bunu zaten yaşıyorsunuzdur. Aslında ihtiyacımız o ay için 1 kilo pirinç, fakat biz paramız da varsa 5-10 kilo pirinç alıp zamlardan, önündeki zamlardan bir nebze de olsa mutfağımızdaki enflasyonu korumaya çalışıyoruz. Tabii bu arz talebi arttırdığından dolayı arkadaşlar üretim tarafı da, yani bunu satanlar da bunda talebin olduğunu gördükçe üstüne zamları yapıştırmaya devam ediyorlar ve bu şekilde de bir enflasyonist süreç devam ediyor. Bir arabası olan 3 araba alıyor. Bunun 2 tanesini yatırım olarak, satmak amaçlı olarak alıyor. Tabii biz bunları grafikler üzerinde gördüğümüz zaman arz talebin olduğu ve fiyatların devamlı yukarı çıktığı şeklinde yorumluyoruz. Evde de aynı. Bunu birçoğunuz zaten birçok yerde de karşılaşmışsınızdır. Bir evi olan ve parası olanın ikinci, üçüncü evi de satmak amaçlı elinde 3-4 ay boş bir şekilde bekletip 3-4 ay sonra prim yaptıktan sonra satmak amaçlı değerlendirdiğini görüyoruz. Bakan Bilgin'in işte burada yanıldığı konu bu. Bakan Bilgin de sizler tüketici kredisini açtıkça vatandaşlar ucuz maliyetli tüketici kredisini kullanıp bununla gidip döviz yatırımında bulunuyor, altın yatırımında bulunuyor. Yani gerektiğinden fazla para harcıyor. Bu da enflasyonist sürece sebebiyet veriyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca bakanın yapmış olduğu açıklamaların özetinde bankalara yönelik olarak da gene Moody's'in yapmış olduğu bankaların negatif olan notunu durağına yükselttiğini de bu toplantı içerisinde anlatmış oldu. Burada gene borsa tarafında önemli açıklamalar, özellikle katılım finans yönündeki sisteme değindi Sayın Bakan. Burada benim anladığım bu katılım ev, hani faizsiz dönemdeki yatırıma odaklı, büyüme odaklı arkadaşlar, kazanç getirisi. Yani aynı bu katılım ev, emin evim gibi sistemleri biliyorsunuz. Buralardan gidip ev aldığınız zaman faizsiz size ev veriyorlar. Sizler de bunlara katılım sağladığınız zaman buradan bir reel getiri
bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Buna yönelik bankaların artık bir yapılandırma içerisine girmesi gerektiğini Bakan Bilgin söylemiş oldu. Dolar TL kuruna da baktığımız zaman sevgili dostlarım, dolar TL kurunda bugün hala da 27 TL'ler üzerinde tutunmasını devam ettiren bir dolar kuru görüyoruz. Şimdi reel olarak dalgalı kur sistemine bağlı kalınacağını Sayın Bakan bildirdi. Yani Sayın Bakan dedi ki bizler hala da bu dalgalı kur sisteminin getirisini daha güçlü bir şekilde uygulayacağız. Yani hiçbir şekilde dolar Türk lirasına bizler müdahale etmeyeceğiz. Gitmesi gereken piyasa gerçekleri doğrultusunda gideceği yere kadar gitmesi gerektiğini belirtti. Ama diğer bir taraftan baktığımız zaman gene Merkez Bankası'nın arka kapı satışlarının da bizler dolar TL kurunda devam ettiğini hissedebiliyoruz. Bakalım bakanın bu son açıklamasından sonra Eylül ayında orta vadeli biliyorsunuz plan da açıklanacak. Bu plan çerçevesinin artık yapılarında diyelim arkadaşlar sigortacılık sisteminin ve katılım finans sisteminin destekleneceği yönündeki ipuçlarını da almış olduk. Ben dolar Türk lirasında dediğim gibi ilk etapta 27 lira 80 ve onun üzerinde 32 TL civarına doğru bir yükseliş yeniden geleceği yönündeki beklentilerim devam ediyor. Altın cephesine baktığımız zaman altındaki hareketler 1900 doların altına doğru sarkmalar gösteriyor. Ons altın tarafında bizlerin de sizlerle birlikte takip ettiğimiz 1880 dolar şuradaki bir dip yerimiz mevcut. Bu 1880 önemli destek bölgesi. Burası kırılmadığı sürece altındaki hareketlerin tekrardan bakın şuradaki bant içerisinde devam edeceğini düşünüyorum. Ve buradan bir yukarı hareket şeklinde bir yükselme potansiyeli içerisine girer isek ons altın tarafında yani 1980 dolarlar civarına doğru yukarı yönlü bir hareket izler isek burada bir W formasyonu oluşur ve bu V formasyonuyla birlikte 80'in kırılması bizleri 2100 dolarlar civarına doğru olacak bir yükseliş hareketini beraberinde getirir. Onun için bizler Eylül ayındaki FED toplantısı çok önemli olacak. Bu FED toplantısında ne gibi atraksiyonlar altın tarafında alınacağını dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Beklentiler doğrultusunda ABD'den gelecek veriler gene bu altın tarafında çok önemli olacak. Çünkü bu veriler doğrultusunda FED 2024 yılı içerisinde faiz arttırıp arttırmama yönündeki düşüncelerini açıklayacak sevgili dostlarım. Bu da yine ons altın takipçileri için önemli bir yer ve seviye haberleri olaraktan takip edilebilir. Diğer yandan gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında da 1650 bizler için önemli bir destek bölgesi ve şu an tam şuradaki bakın 1650 TL civarındaki destek bölgesindeki hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Ons altın beklentilerimiz doğrultusunda 1880 dip seviyesini koruyabilir. Buradan yukarı yönlü tekrar bir atak içerisine girebilir ise bizler dolar Türk lirasının zaten 27 TL civarlarında sabit kaldığı artık onun üzerlerinde hareketler beklediğimiz için burada tekrardan bankalar arası piyasada da 1740 TL civarına doğru gram altın tarafında da bir yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte takip edebiliriz. Kapalı çarşıdaki fiziki altın tarafına baktığımız zaman orada zaten fiyatlamalar hala da 1700'ün altına doğru inmiş değil. Bankalar arasındaki fiyat farkı da ilerleyen günler içerisinde fiziki altınla eş değer duruma gelecektir diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet, Euro Türk Lirası'na hemen geçelim. Euro Türk Lirası'ndaki hareketler. Burada bakın şurada bir yatay hareket görüyorsunuz, izliyorsunuz. Şu bant aralığında devam eden bir euro. Euro'daki yukarıdaki 30 TL direnç bölgesi ve aşağıdaki 29 TL civarındaki destek bölgesi içerisinde hareketler devam ediyor. Ben önümüzdeki 2024 yılı içerisine doğru arkadaşlar Euro Türk Lirası'nda özellikle 38 TL civarına doğru bir yukarı yönlü hareketin kaçınılmaz olduğunu düşünen taraftayım. Euro'daki hareketlenme 38 TL civarlarına doğru devam edecektir diye düşünüyorum. Bu arada hemen pariteye bakalım. Dolar endeksine de bir bakalım. Dolar endeksindeki son durum. Dolar endeksinde 103 seviyesinin üzerindeki kırılım geldi. Bakın şuradaki 103 seviyesi üzerindeki kırılım geldi. Aşağıda 99 puan seviyesi mevcut. 103'ün üzerinde kalmayı da başarırsak burada dolar endeksinde bir 107 puan seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareketlenmeyi de beraberinde getirebilir. Dolar endeksi güçlü duruyor. Ama FED tarafından gelecek hareketler çok önemli olacak. Çünkü buradaki hareketlere göre dolar endeksi ve FED yetkililerinden gelen açıklamalar doğrultusunda da dolar endeksi yönünü belirlemeye çalışacak ve son kararını gene kendi söyleyecek sevgili dostlarım. Euro dolar paritesine bakalım. Euro dolar paritesindeki son durum ne şekilde? Euro dolar paritesinde de baktığımız zaman dolar endeksinin özellikle güçlenmesiyle birlikte bizler burada paritenin tekrardan şurada izlediğimiz
kanalın içerisinde hareketlerine devam ettiğini görüyoruz. Tabii kanalın dip seviyesi hemen hemen 1.0750 civarlarından geçmesine rağmen şuradaki oluşuma da baktığımız zaman bu paritenin de güçlenmek istediğini görüyoruz. Artık üst kanal çizgisine çok yakın bir seyirde ve dip noktasına yakın bir seviyelerde hareket eden Euro dolar paritesi ilerleyen zamanlar içerisinde arkadaşlar ben kış dönemi içerisinde de diyelim 1.13'lü seviyelere doğru hareket edeceğini düşünen taraftayım. Burada da fazla bir zamanın kaldığını düşünmüyorum. Paritenin hareket etmesiyle birlikte zaten sizler de Euro tarafındaki beklentim olan seviyeyi hep beraber izlemeye devam edeceksiniz. Bitcoin tarafına da bakalım. Bitcoin tekrardan 28 bin dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu 28 bin dolar seviyesinin üzerinde bizler için şu 28.400 bölgesi çok önemli dedik. Ve bu kanalın yukarı yönlü hareketinde kırdığı noktayı tekrardan bir test etme düşüncesi içerisindeki Bitcoin'i de izliyoruz. Bitcoin artık bu dip süreci içerisindeki hareketlerini bitirdiği zaman arkadaşlar zaten yukarı yönlü hareketini başlatacak. Bunun içinde kırılması gereken seviyesi, en yakın seviyesi şuradaki 29 bin dolar seviyesi olarak gözüküyor. Şurada gördüğünüz 29 bin dolar seviyesi. Bunun üstüne atacağından benim şüphem yok. Attığı zaman da hareketlerini hızlandırıp 35 bin bandını, beklentim olan 35 bin bandına doğru hareketlerini devam ettirecektir. Evet, borsada da hemen kağıtlarımıza bakalım. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman Mehmet Şimşek'in açıklamaları gerçekten etkili oldu. Özellikle Türkiye Bankalar Birliği'nde yapmış olduğu ihracatçıyı destekleme yönündeki konuşmaları Borsa İstanbul'da tekrardan bir hareketlenme süreci içerisine girmiş durumdayız. 7900, bakın şu 7900 direnç bölgesi önemli demiştik. Şimdi ben ilerleyen günler içerisinde Borsa İstanbul'un tekrardan toparlanıp 7900 direncini yukarı doğru kırıp 9200 direncine doğru yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Bu süreç içerisinde sizlerle birlikte bakın özellikle takip ettiğim pahalı hisseler değil arkadaşlar. Ucuz hisseler tarafında kalmak her zaman için daha iyi. Şimdi hisselere şöyle genel bir anlamda bakalım. Gene takip ettiğimiz Garanti BBVA hissesi var. Bugün baktığımız zaman 0.84 civarında gene yukarı yönlü bir harekette bulunmuş. Bu Garanti BBVA hakkında hemen bilgileri açalım sizlerle birlikte. 54 lira 20 kuruş civarlarından bir fiyatlama gerçekleşiyor. Fiyat kazanç oranına baktığımız zaman hala daha ucuz bir hisse olduğu ve takip edilmesi gereken hisseler arasında olduğu görülüyor. Türkiye İş Bankası hissesine de hemen bakalım. Türkiye İş Bankası 17 lira 21 kuruştan bugün 0.94 yukarı yönlü hareket etmiş. Ona da baktığımız zaman özellikle arkadaşlar fiyatının ucuz olduğu görülüyor. Yatırım yapılabilir mi? Evet, buna da yatırım yapılabilir. Değerlerine ve bilgilerine baktığımız zaman yıllık bazda o da gene getiriler bakımından oldukça iyi gözüküyor arkadaşlar. Gelirleri 133.83 milyardan yıl başından bu yana baktığımız zaman %181 oranında artmış. İşletme masraflarında gene %91.70 civarında bir azalım gözüküyor. Şu net gelir olayına baktığımız zaman net gelirlerini arkadaşlar %355 civarında arttırmış. Net kar marjına baktığımız zaman da %62'lik bir kar marjı. Fakat fiyat kazanç ve hisse değerlerine baktığımız zaman oldukça düşük gözüken ve ucuz olduğu gözüken bir hisse. O yüzden portföyümüze katabileceğimiz bir İşçe hissesi gözümüzün önünde duruyor sevgili dostlarım. Evet, net karlılık oranları finansmanlarına baktığımız zaman oldukça iyi ve ucuz bir kağıt. Gene bankacılık hisse kağıtlarından takip edilebilir. Burada düşenini zaten çoktan kırmış bir kağıt. O yüzden şurada bir oluşumu mevcut ve bunun üzerinde zaten değmiş ve tekrardan yukarı yönlü hareket edecektir diye de düşünmekteyim. Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalarla birlikte de bu hissede de güzel beklentiler oluşabilir. Takip edilmesi gereken güzel bir kağıt diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Halkbank'a bakalım. Gene Halkbank kağıtlarından buradaki durum ne şekilde? Evet, 13 lira 96 bugün kafa kafaya bir fiyattan bitirmiş. Burada da gene yukarı yönlü bir hareketlenme olabilir sevgili dostlarım. Evet, piyasa değerlerine baktığımız zaman oldukça iyi. Yine ucuz hisselerden biri, değerlendirilebilir hisselerden biri. Yılbaşından beri gelirlerine bakalım. Evet, gelirleri 14 milyar 250 milyon civarında. %115'lik. Bakın gelirini tam %115 civarında arttırmış. İşletme masraflarına baktığımız zaman %165
azalan bir işletme masrafları. Net gelir bakımından baktığımız zaman burada bir net gelirde %28'lik bir kayıp göze çarpıyor. Net kar marjına baktığımız zaman da net kar marjında bir %67 civarında bir azalma. Hisse başına kazanca baktığımızda 0,22. Orada da bir %50'lik değer kaybı gözüküyor sevgili dostlarım. İş Bankası C'ye oranla Halk Bankası'nı karşılaştırdığımız zaman İş Bankası C'nin değerlerinin daha iyi olduğu, fakat ucuzluk bakımından baktığımız zaman da her iki kağıdında ucuz portföye katılabilir iki hisse olduğunu da buradan görebiliyoruz sevgili dostlarım. Takipte kalınması gereken önemli iki hisse diye düşünen taraftayım. Bir arkadaşımız YİBAŞ sormuş. YİBAŞ'ı. Burada YİBAŞ'ı da bir değerlendirmeye çalışalım sizlerle birlikte. Bakalım buradan bulabilirsek YİBAŞ'ı. Biraz vaktinizi alacağım. Hemen YİBAŞ'a bir bakalım arkadaşlar. Evet, YİBAŞ. YİBİTAŞ. YİBİTAŞ hissesine baktığımız zaman Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi olarak karşımıza çıkıyor. YİBAŞ'ta bugün %1,22 civarında bir fiyatlanma olmuş. Hissenin 68.500 lira civarında bir fiyat ortalaması mevcut. Yine bu kağıda baktığımız zaman piyasa değerleriyle ilgili henüz bir bilgi yok sevgili dostlarım. Bakın görüyorsunuz. Burada bir yansımış bir durum yok. Bu yansımadığı için bizim burada herhangi bir bilgide bulunmamız biraz güç olacak. Şuradan biraz bakalım. Burada biraz bilgi bulabilir miyiz YİBAŞ'la ilgili? Evet, şuradan bir bakalım. Evet, burada bir YİBAŞ'ta oluşum var. Yani bir bayrak oluşumu var gördüğünüz gibi. Bunun fiyatlanmasında yukarı yönlü hareketle özellikle 67-68 bin civarlarının yukarıya kırılması, ama burada bir yatay seyir izlemiş. Bu seyri yukarı yönlü kırabilir ise, şu 69 binden geçen direnci yukarıya yönlü kırabilir ise arkadaşlar, burada bir 66-69 72 bin civarlarına doğru bir hareket bunda gerçekleşebilir. 68.500'lerde şu an yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebilir. Hemen şu değerlerine de bir bakalım. Varsa bulabilirsek hissenin değerlerini. Evet, burada gelirleri 159 milyon liralık bir gelir. Gelirlerinde %100'lük bir artış. Bu iyi bir şey. İşletme masraflarında %91'lik bir düşüş. Bu da iyi bir şey arkadaşlar. Net geliri 9 milyon. Orada bir %0,13'lük bir düşüş var ama önemli değil. Gene net kar marjına baktığımız zaman net kar marjında ise %50'lik bir düşüş göze çarpıyor. Bu bilançolarına bakalım arkadaşlar. Bunun bilançolarında, yıllık bazdaki bilançolarında gene biraz geçen yıla nazaran düşük gözüküyor. Nakit ve kısa vadeli yatırımlarına baktığımız zaman bu da güzel. Demek ki parayı burada kısa vadeli yatırımlarda kullanmış. 3,80 milyondan %213'lük bir artış gözüküyor yılbaşından bu yana. Kısa vadeli yatırımlarda bulunmuş. Toplam varlıkları 361 milyondan %72 civarında bir artış göstermiş. Toplam sorumlulukları %149 civarında arttırmış arkadaşlar. Yerine getirdiği toplam sorumluluklarının %150 civarında da arttırmış. Toplam net varlık geçen yıl 127,55 milyonmuş. Bu yılki gözükmüyor. Tedavüldeki hisse senedi 100 bin adet. Bu yılki gözükmüyor. Fiyat defter değeri 53'lerde. Aktif karlılık oranı %10 civarlarında. Sermaye karlılığı da %23 civarlarında, ama bu yılkiler gözükmüyor. Geçen yılki değerleri gözüküyor. Bu yılki değerler henüz açıklanmamış. Genel olarak baktığımız zaman fiyatı yüksek bir kağıt. Tabi alım yönünde yüksek bir kağıt. 68.500 lira bir kağıdın değeri. O yüzden bu kağıt için iyi veya kötü bir yorumda bulunmakta zor. Çünkü tam olarak değerleri belli değil sevgili dostlarım. Evet, genel olarak piyasada 2 veya 3 bir kağıdı burada sizlerle birlikte değerlendirdik. Gene ilerleyen günler içerisinde yapacağımız yorumlar içerisinde ucuz hisse değerlendirmelerimiz olacak. Sizler de istediğiniz kağıtları yorumların altına yazarsanız o kağıtlara odaklanabiliriz. Hem de değerlerini burada sizlerle birlikte değerlendirebiliriz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.